Koç ailesi neden zengin oldu? Zengin insanlar hakkında genelde nasıl? Zengin olduklarını anlatan hikayeler duyarsınız. Fakat bence bu hikayelerden kendimize bir şeyler katabilmemiz için nasıldan ziyade neden zengin olduklarına odaklanmalıyız. Bugün Vehbi Koç'u zengin yapan en önemli nedenleri anlattıktan sonra onu bu derece başarılı yapan kişisel özelliklerini analiz edip videonun sonunda bu özellikleri kendimizde nasıl geliştirebiliriz taktikler vereceğim. Fakat önce Koç ailesinin günümüze kadar olan serüvenini ve günümüzdeki servetini öğrenelim. Koç Holding'in macerası, Vehbi Koç'un 1917 yılında henüz 16 yaşındayken babasını Ankara'da küçük bir bakkal dükkanı açmaya ikna etmesiyle başladı. Önceleri sadece İstanbul'dan ayakkabı lastiği, şeker, zeytin ve makarna getirip satan bu dükkan, Ankara'nın başkent olmasıyla ortaya çıkan inşaat furyasını görerek hırdavat ve yapı malzemeleri ticaretine yöneldi. En büyük dönüm noktalarından biri 1932 yılında Ankara Numune Hastanesi'nin yapım ihalesini almasıydı. Başlangıçta Sağlık Bakanı Refik Saydam bu devasa işi Vehbi Koç'a vermeye çekinse de Koç, yanına bir Alman mühendislik firmasını sözde ortak olarak alıp güven sağladı ve hastaneyi Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarına yetiştirerek ilk büyük sermaye sıçramasını ve devlet nezdindeki itibarını kazandı. Vehbi Koç, yalnızca yerel ticarette kalmayıp küresel markaları Türkiye'ye getirmeye odaklandı. 1928 yılında Amerikan Ford Motor Company ve Standard Oil gibi devlerin temsilciliklerini aldı. Bu anlaşmalar Koç'u kamyon, yedek parça ve akaryakıt ithalatında rakipsiz bir tekel konumuna getirdi. Bu dönemde aynı zamanda kurumsallaşma adımları atıldı ve 1938 yılında Koç topluluğunu yaratan girişimlerin temeli olan Koç Ticaret AŞ kuruldu. Geleceğin sanayide yani üretimde olduğuna inanan Koç, 1946'da ABD'ye giderek General Electric ile anlaştı ve 1948'de Türkiye'nin ilk Türk-Amerikan ortak yatırımı olan ampul fabrikasını kurdu. Ancak bu dönem siyasi sarsıntılarla doluydu. Vehbi Koç, CHP üyesiydi ve parti divanı üyesi olacak kadar İsmet İnönü'ye yakındı. 1950'de Demokrat Parti iktidara geldiğinde DP hükümeti Koç'a cephe aldı. Devlet kurumlarının Koç Un mobil istasyonlarından benzin alması yasaklandı ve Koç Ticaret Odası Başkanlığından uzaklaştırıldı. Fakat Vehbi Koç, pragmatik zekasıyla dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile özel bir görüşme ayarlayarak buzları eritti. Menderes'in güvenini kazanan Koç, Türkiye'de bir Ford fabrikası kurmak için Menderes'ten Henry Ford'a hitaben yazılmış özel bir referans mektubu bile aldı. Adnan Menderes'ten aldığı mektupla 1956'da ABD'de Henry Ford ile görüşüp 1959'da Otosan fabrikasını kurdu. Bu dönemde ayrıca Arçelik şirketini kurarak ilk yerli beyaz eşya üretimine başladı. Her şey yolunda gidiyordu. Fakat Vehbi Koç'un aklını bir soru kurcalamaya başladı. Ben ölünce bu şirketlere ne olacak? Devasa hale gelen şirketlerinin kendi ölümünden sonra parçalanmasını engellemek istiyordu. Bu vizyonla 1963 yılında şirketlerin ailenin değil, kurumun malı olduğu profesyonel bir yönetim mekanizmasına sahip Koç Holding AŞ'yi kurarak Türkiye'nin ilk holdingini hayata geçirdi. Aynı zamanda 1969'da Vehbi Koç Vakfı'nı, ardından Türk Eğitim Vakfı'nı kurarak okullar, hastaneler ve müzeler açtı. Ayrıca holding, devlet mekanizmalarıyla olan dengeli ilişkisini her dönemde sürdürdü. Örneğin 1980 askeri darbesinin hemen ardından Vehbi Koç, Kenan Evren'e "Emrinize amadeyim" diyerek işçi sendikalarının baskılanmasını ve düzenin sağlanmasını talep eden bir mektup yazmış, böylece holdingin fırtınalı dönemleri yara almadan atlatmasını sağlamıştır. 1984'te Vehbi Koç, yönetimi oğlu Rahmi Koç'a, o da 2003'te Mustafa Koç'a devretti. Bu dönem, holdingin rakipleriyle arasını açtığı altın çağı oldu. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan rafineri, tekeli Tüpraş'ın özelleştirme idaresinden satın alınması, Koç'u özellikle en büyük rakibi Sabancı ile kıyaslandığında ulaşılamaz bir seviyeye taşıdı. 2016'da Mustafa Koç'un ani vefatı üzerine ise Ömer Koç başa geçti. Günümüzde sadece Koç Holding'in borsadaki piyasa değerinin 2025 yılı itibarıyla 10 milyar doları aştığı belirtilmektedir. Fakat aile bireylerinin kişisel servetleri de hesaba katıldığında toplam servetlerinin 50 ile 100 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Fakat bu rakamda da dikkat etmemiz gereken bir husus, Koç ailesinin bu büyük serveti yatlar, villalar veya şatafatlı lüks harcamalarla değil. Şirket bilançoları, Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış fabrikalar, enerji santralleri, teknoloji merkezleri ve eğitim kurumlarıyla temsil ettiğidir. Koç ailesinin zengin olma hikayesi bu şekildeydi. Ankara'da basit bir bakkal dükkanından Türkiye'nin en önemli şirketlerine uzanan bu yolculuk bazı soruları da beraberinde getiriyor. Neden o basit bakkal dükkanı başarabildi de diğerleri başaramıyor? Bu servet sadece Vehbi Koç'un kişisel özellikleri sayesinde mi doğdu? Kesinlikle bunun büyük bir katkısı var fakat onu sonra konuşacağız. Önce bu servetin altında yatan 5 önemli nedene bakalım.
Kurumsallaşma, bir işletmenin faaliyetlerinin kurucusuna veya belirli şahıslara bağımlı olmaktan çıkarak kuralları, sistemleri ve profesyonel yöneticileri olan kalıcı bir yapıya kavuşmasıdır. Vehbi Koç'un holdingleşme sürecindeki en büyük motivasyonu da bu olmuştur. Çünkü iş yaşamı boyunca koca firmaların sahiplerinin ölümünden sonra miras kavgalarıyla eriyip yok olduğunu bizzat görmüştür. Bunu daha iyi anlamak için verilebilecek en güncel örneklerden birisi Kamil Koç firması. Türkiye'nin ilk otobüs firması olan Kamil Koç, uzun yıllar aile şirketi olarak devam etmiş ancak 3. ve 4. kuşaklara geçişte aile içi vizyon ayrılıkları ve kurumsal yönetime tam anlamıyla adapte olunamaması sebebiyle mali ve yönetimsel darboğazlar yaşamıştır. Şirket iflas etmese de aile sonunda şirketi yönetmekten vazgeçerek yabancı bir firmaya tamamen satmak zorunda kalmış ve ailenin şirketle bağı kopmuştur. Vehbi Koç, 1963 yaptığı yapısal reform sayesinde aile üyelerinin holding bünyesindeki şirketlerin tek sahibi olması engellemiş, yalnızca hisse sahibi olabilecekleri bir sistem kurarak şirketlerin satılıp parçalanmasının önüne geçmiştir. Doğru zamanda doğru yerde olmak, çoğu zengin olma hikayesinde duyabileceğiniz bir şey. Mesela Bill Gates'in tam bilgisayar çağının arifesinde Harvard'da olup dünyanın geri kalanının aksine bilgisayara erişimi olması gibi. Ya da Donald Trump'ın Manhattan'da yaşanacak lüks dönüşümden önce yanındaki ilçelerden birinde yaşaması gibi. Vehbi Koç'un hikayesinde de buna benzer bir şey yaşandı. Ankara'nın başkent ilan edilmesi, o dönemde yaklaşık 20 bin nüfuslu küçük bir Anadolu kasabası olan şehrin kaderini tamamen değiştirmiş ve devletin tüm yatırımları ile kaynakları buraya aktarılmıştır. Koç'un doğma büyüme Ankaralı olması, yerel bağlantıları ve ticari atılganlığı, devlet destekli bu büyüme rüzgarını arkasına alıp sermaye birikimini hızla artırmasını sağlamıştır. Vehbi Koç'un devletle kazan kazan üzerine kurduğu ilişki, özellikle küresel markaları Türkiye'ye getirme ve bu konuda tekel olma noktasında epey işine yaradı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve sonrasındaki dönemde ithalat yapmak serbest değildi. Devletten alınan özel muafiyetlere, lisanslara ve döviz tahsislerine bağlıydı. Vehbi Koç, Ford ve Standard Oil gibi devlerin temsilciliğini aldığında, devlet bu ürünlerin ülkeye getirilmesi için gerekli ithalat hakkını ve dövizi ona tahsis etmiştir. Başka bir bayinin veya rakibin bu malları getirme şansı olmadığı için Koç, İç piyasada yasal bir ithalat tekeli konumuna gelmiştir. Bu konumda olmanın getirdiği bir diğer büyük avantaj, devletin en büyük müşteri olmasıydı. Özellikle 2. Dünya Savaşı yıllarında ordunun devasa kamyon alımları ve kamu kurumlarının akaryakıt, inşaat malzemesi gibi tüm ihtiyaçları doğrudan Koç üzerinden sağlanıyordu. Ülkeye giren malların distribütörlüğü Koç'ta olduğu için devlete yapılan bu satışlardan muazzam komisyonlar ve karlar elde edilmiştir. Tüm bu küresel ortaklıkların kurulması ve fabrikaların açılması aşamasında en büyük finansman kaynağı yine devletti. İş Bankası, Sümerbank veya Etibank gibi kamu bankalarından sağlanan çok düşük faizli ve uzun vadeli krediler, vergi afları ve çeşitli devlet teşvikleri bu yatırımların riskini azaltarak sermaye birikimini hızlandırmıştır. Vehbi Koç sadece ticaretle yetinmeyip büyümek için üretim de yapması gerektiğini düşünerek videonun başında da anlattığım gibi 1946'da bu yolda adımlar attı. Koç'un üretime geçiş modeli sıfırdan ve tamamen yerli bir teknoloji yaratmaktan ziyade bilgi ve teknoloji açığını küresel devlerle yapılan lisans anlaşmaları ve ortaklıklarla kapatmaya dayanıyordu. Bu dönemin ekonomik konjonktürü gereği devlet dışarıdan bitmiş ürün ithalatını yüksek gümrük duvarlarıyla engellemekteydi. Koç topluluğu yabancı ortaklarından motor, şanzıman gibi yüksek teknoloji gerektiren parçaları ithal edip bu parçaları Türkiye'de kurduğu fabrikalarda birleştirerek üretime geçmiş oldu. Bu model sayesinde hem Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu sanayi ürünleri iç piyasada üretilmiş oldu, hem de Koç grubu dış rekabetin olmadığı bir ortamda hızla büyüyerek devasa bir sanayi imparatorluğuna dönüştü. Vehbi Koç, esnaflıktan tüccarlığa geçtiği ilk yıllarda o dönemin ticaret uzmanları olan gayrimüslimlerden çok şey öğrenmiş ve onların yaptıkları işlere onlarla birlikte girerek tecrübe kazanmıştır. Girdiği her işte o alanın en iyileriyle çalışmaya özen göstermiş ve bünyesine katmaya çalışmıştır. Bu isimlerden bazıları şunlardır. Bernard Nahum, bir Yahudi olan Bernard Nahum, Koç'un adeta sağ kolu olmuştur. Yabancı dil bilmeyen Vehbi Koç'un Amerika ve Avrupa'daki devlerle yaptığı işbirliklerinde İngilizcesi, kurnazlığı ve iş bitiriciliğiyle kilit rol oynamıştır. Hatta Beko markası adını Bernard ve Koç isimlerinin birleşiminden almıştır. Hulki Alisbah, kamu sektöründe kıymeti bilinmeyen ancak Koç'un transfer ederek yanında harikalar yaratmasını sağladığı üst düzey bir yönetici. Vehbi Koç'un işin ehli bu insanları elinde tutmak için uyguladığı ve Türkiye'de iş hayatına ilk defa getirdiği en devrimsel hamle, çalışanlarına sadece maaş vermekle yetinmemesiydi. Müdürlerine şirket hisselerinden pay vererek onları işine ortak etmiştir. Bu sayede şirket büyüyüp hisseler değer kazandıkça, işin ehli olan bu yöneticiler de patronlarıyla birlikte zenginleşmiş ve şirketlerini kendi malları gibi sahiplenmişlerdir. Bu 5 neden Vehbi Koç'un servet
rekabet yaratmasındaki en önemli nedenlerdi. Fakat Vehbi Koç'u Vehbi Koç yapan kişisel özellikler olmasaydı tüm bu nedenlerin bir önemi olmayacaktı. Şimdi Vehbi Koç'un başarısında büyük rol oynayan 3 önemli özelliğine ve onları biz kendimizde nasıl geliştirebiliriz bakın. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ve savaş dönemlerinde pek çok nüfuzlu iş insanı bir anda zenginleşmiş, ancak bu ilk zenginler kazandıkları servetleri har vurup harman savurarak kısa sürede eritmişlerdir. Çevresindeki bu insanların saman alevi gibi parlayıp söndüğünü gören Vehbi Koç, sakin ve iş bilen karakteriyle her zaman çok tutumlu davranmıştır. Bu konuda verebileceğim tavsiye ise şu şekilde: paranızı ihtiyaçlar, istekler ve birikim olacak şekilde 3 ana kategoriye ayırın. Bu kategorilere de paranızın belirli yüzdeliklerini verin. Mesela %60 ihtiyaçlar, %30 istekler ve %10 birikim gibi. Bunu yaptıktan sonra yavaş yavaş istekler yüzdeliğini azaltıp birikim yüzdeliğini artırmaya çalışın. Fakat en önemlisi, maaşınız ya da paranız geldiği gibi ilk önce birikim yapacağınız parayı ayırın, yoksa ayın sonunda birikim yapacak paranız kalmaz. Vehbi Koç'un pragmatik karakterinin en net görüldüğü alan, değişen siyasi iktidarlarla kurduğu esnek ilişkilerdir. CHP üyesi olduğu dönemde iktidara geçen Demokrat Parti ile yaşadığı krizi sakin bir şekilde Adnan Menderes'le yaptığı bir görüşmeyle çözmüştü. Bunun gibi devletle olan ilişkisini korumak, yani çıkarlarını korumak her zaman birinci önceliği olmuş ve bunun için rüzgarın yönüne göre yelkenlerini ayarlayarak uyum sağlamıştır. Bu özelliği kendimizde geliştirmemiz için duygusal davranmayı bırakmalı, daha sonuç odaklı düşünmeye başlamalıyız. Uzun vadeli hedeflerin net olması bu konuda epey işe yarar. Ayrıca bir olaya duygusal tepki vermeden önce mümkünse bu olaya 24 saat geçtik sonra nasıl tepki veririm diye düşünün. Büyük ihtimalle aslında o olayın o kadar da tepki verilmeyecek bir şey olduğunu fark edeceksiniz. Bu tarz hikayelerde duyacağınız başka bir söz ise sürekli yeni şeyler öğrenirim olacaktır ve bu durum Vehbi Koç için de geçerli. Ticarete atıldığı erken dönemlerde o yıllarda piyasanın hakimi olan gayrimüslimlerden çok şey öğrenmiştir. Yani Vehbi Koç çevresini işini iyi yapan insanlarla doldurmuş ve onlardan öğrenmenin yollarını aramıştır. Ayrıca yaptığı yanlışları utanç kaynağı olarak görmek yerine onlardan ders çıkarmanın yollarını aramıştır. Tabii bunları yapmak için egosunu bir kenara koymasını gerekmiştir. Bu özelliği geliştirmek içinse alışkanlıklar edilsin. Belirlediğin bazı saatlerde kitap okumak ya da YouTube gibi platformlarda bulunan eğitim içeriklerini izleyebilirsin. Bu alışkanlığı edinmek için bir saat belirlemek ve buna bağlı kalmak çok önemlidir. Son olarak ise öğrenmenin en iyi yöntemi öğretmektir. Ben de bu kanalı o yüzden kurdum. O yüzden beraber öğrenmeye devam etmek için abone olabilirsin.